şimdi gerçek kimliğini ortaya çıkarabilirim. Bu videoda sizlerle birlikte çocukluğumuzun belki de en ürpertici karakterlerinden birini, Ben 10 serisinin karanlık yüzünü konuşacağız. Omnitrix'in içinde yer alan onlarca uzaylıdan biri var ki o ekrana her çıktığında içimize korku çökerdi. Bahsettiğim uzaylı elbette Gölge Hayalet. Gölge Hayalet sadece bir uzaylı değildi. O 2000'li yılların başında bir çocuk çizgi dizisinin sınırlarını zorlayan, hatta bazı yerlerde bu sınırları tamamen aşan bir karakterdi. Şimdi gelin neden Gölge Hayalet'in Ben 10 tarihinin en travmatik, en karanlık ve en korkunç uzaylısı olduğunu detaylarıyla birlikte konuşalım. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Büyük babam haklı. Biraz uyumam gerekiyor. Gölge Hayalet'in neden böyle bir çizgi dizide yer aldığını, neden bu kadar korkunç olduğunu sizlerle birlikte detaylarıyla konuşacağız. Ancak ben tüm bu konuları maddeler halinde sıralamak istiyorum. Eğer Gölge Hayalet'le ilgili her şeyi maddeler halinde sıralayacak olursak, bana kalırsa ilk olarak karakterin bizlerde bıraktığı ilk izlenimi ve karakterin tasarımıyla yarattığı korkuyu ele almamız gerekiyor. Gölge Hayalet'i ilk gördüğümüzde onun diğer uzaylılar gibi bir kahraman değil, bir korku filmi karakteri gibi hissettiğini hatırlarsınız. Derisi sanki yokmuş gibi görünen, mor damarları olan, karanlık ve şekilsiz bedeni ve özellikle de izleyicilere dik dik bakan gözleri ve fısıltıya benzer sesi insanları gerçekten korkutuyordu. Ve uzaylıya baktığımızda resmen tam anlamıyla bir kabusa benziyordu. Ben burada değil. Normalde çizgi dizilerde, özellikle çocuklara hitap edenlerde karakter tasarımları daha parlak, daha renkli ve daha sempatik olur. Ancak Gölge Hayalet'e baktığımızda bunun tam tersi olduğunu fark edebilirsiniz. Karakterin renk paleti bile onu ürkütücü yapacak şekilde seçilmişti. Soluk gri ve siyah rengi, mor damarları sanki bir bilim kurgu dizisinin değil de bir korku filminin içindeymişiz gibi hissettiriyordu. Gerçekten korkunç bir şey görmek ister misin? Bu uzaylıyı bizlerin gözüne ürkütücü yapan diğer bir şey ise elbette karakterin varlık sebebi ve ruh temasıydı. Gölge Hayalet'in geldiği ırk yani Electronite'lar yaşamla ölüm arasında sıkışıp kalmış bir tür gibi tasarlanmıştı. Bu uzaylılar fiziksel dünyada görünmez olabilir. Bedenleri başka canlılara girebilir ve onları kontrol edebilirlerdi. Yani bu karakter doğrudan ruh, öte dünya ve zihin kontrolü gibi karanlık konulara gönderme yapıyordu. Ve bu tür temalar çocuklar için sadece kafa karıştırıcı değildi, aynı zamanda fazlasıyla korkutucuydu. İlginç bir Gwen, dikkat et! Çok geç. Bir çocuk olarak bu karakteri izlemek elbette kendi bedeninin kontrolünü kaybetmek fikriyle de yüzleşmek gibiydi. Bu bir uzaylıdan çok bir varlık, bir musallat gibiydi. Ve aslında içimizi işleyen tedirginlik de buradan geliyordu. Üçüncü en temel sebepse elbette Gölge Hayalet'in Omnitrix'ten kaçışı ve gerilimin zirveye tırmanmasıydı. Gölge Hayalet'in gerçek korku potansiyeli onun Omnitrix'ten kendi iradesiyle kaçmayı başarmasıyla başlamıştı. Normalde Omnitrix'teki uzaylılar Ben 10'ın kontrolü altındadır. Ama Gölge Hayalet bir şekilde zincirlerini kırdı ve Ben 10'ın karşısına gerçek düşman olarak çıkmayı başarmıştı. Ucubelerden kurtuldum. Çok yaklaştığımızı sanmıştım. Sonunda yüz yüze karşılaşmamış olmamız çok güzel. Sonunda. Aslında bu olay Ben 10 evreninde çok ender görünen bir şeydi. Bir uzaylı Ben 10'ın düşmanı olmuştu. İşte bu noktada Gölge Hayalet'in sıradan bir karakter değil, psikolojik bir tehdit olduğunu anlamıştık. Onun amacı sadece Ben 10'ını yenmek değildi. Ben 10'ın zihniyle oynamaktı. Sürekli planlar yapıyor, karanlıktan çıkıyor, gölgelerden fısıldıyor ve her an her yerde olabiliyordu. Elbette bu durum çocuklara korkunun sadece fiziksel olmadığını, zihinsel olarak da işleyebileceğini öğretiyordu. Hem de çok erken bir yaşta. Çıkar beni. Beni rahat bırak.
Dördüncü en temel sebepse elbette çocuklar üzerindeki etkisi yasaklanan bölümler ve tartışmalardı. Ben 10'in bu bölümleri pek çok ülkede sansüre uğradı veya geç saatlerde yayınlanmıştı. Çünkü Gölge Hayalet'in temas ettiği konular aslında ölüm, kontrol kaybı, vücut ele geçirme, çocuk psikolojisini gerçekten zorlayabilecek derinlikteydi. O dönemde birçok çocuk Gölge Hayalet'in geceleri yatağının altında olabileceğinden korkuyordu. Bir karakter sadece ürkütücü olduğu için değil, izleyicide gerçek bir tehditmiş gibi hissettirdiği için unutulmaz olur. Aslında Gölge Hayalet de tam olarak bunu başarmıştı. Onu izlemek aslında tıpkı karanlıkta bir ses duymak gibi. Kafamda yankılanan ama anlamlandıramadığım bir korku gibiydi. Peki Ben 10 gibi bir seride neden bu kadar karanlık bir karakter tasarlandı? Neden çocuklara hitap eden bir dizide bu kadar karanlık bir figür yer aldı? Aslında bunun cevabı çok basit. Çocuk dizileri de sınırları bazen zorlayabilir. Ben 10 sadece aksiyon değil, aynı zamanda evrenin gizemleriyle, ahlakla, sorumlulukla ve korkularla da yüzleşen bir seriydi. Gölge Hayalet bu çizgi dizinin karanlık tarafını temsil ediyordu ve çocuklara şunu gösteriyordu. Korku bazen bizim içimizden de çıkabilir. Karanlıkla yüzleşmek büyümenin bir parçasıdır. Bugün dönüp baktığımızda Gölge Hayalet'in sadece bir karakter değil, bir dönem sembolü olduğunu görüyoruz. O bir çizgi dizide korkunun nasıl işlenebileceğini, çocuklara nasıl derin mesajlar verilebileceğini ve bir uzaylının aynı zamanda bir kabusa dönüşebileceğini kanıtlamıştı. Belki de bu yüzden Ben 10'in en güçlü uzaylısı o değildi. Ama en derine işleyen, en korkunç olanı kesinlikle oydu. Siz Gölge Hayalet'i ilk izlediğinizde ne hissetmiştiniz? Onun Omnitrix'ten kaçışı sizi de benim kadar etkilemiş miydi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Umarım yapmış olduğumuz içeriği beğenmişsinizdir dostlarım. Eğer bu tarzda farklı Ben 10 içerikleri görmek istiyorsanız videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza da hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Sakın Gölge Hayalet'ten korktuğunu söyleme. Lütfen yeter.